Anne baba çocuğu için nasıl ölümcül hatalar yapıp da böyle bir yönlendirmenin içerisine üstelik de farkında olmadan. Tabii. Nasıl olabilir? Yani eşcinsellik ve transseksüellik gibi bu kadar muazzam bir farklılık. Neden erkek çocuklar mavi, kız çocuklar da pembe renkle kodlanır? 4 aylık erkek bebekte testosteronunu ölçsek çıkan sonuç ne olur biliyor musunuz? Bu ayrım ameliyatına siz mi karar veriyorsunuz, çocuklar kendileri mi? Oradaki LGBT bir gruptur, İ ayrı bir grup. Yani bunun kesinlikle karıştırılmaması lazım. Kız anneyi, erkekte babayı kodlayacaksa bunu çalıştıran bir mekanizma var mı? Anne kucağından ayrılmak riskli. Onun endişesi vardı. Buna bir risk daha eklendi. Anne çocuğunu memnuniyetle yutuyor diyebilir miyiz hocam? Toplum sağlığı adına konuşabileceğimiz en yararlı şey budur. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündemi ayetlerle okuduğumuz Ev Dersleri programımızın 10. bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli hocam, evimize de hoş geldiniz, programımıza da hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Hocam, sizin gibi derin bilgi ve deneyime sahip, üstelik de manevi yönü olan bir bilim adamını burada ağırlamaktan dolayı gerçekten hem çok mutlu hem de aynı zamanda heyecanlıyızdır. Heyecanımız da herhalde yansıyordur hocam, fark ediyorsunuzdur. Bugün toplumda farklı açılardan tartışılan bir konuyu ele alıyoruz. Eşcinsellik, transseksüellik ve ailelerin bu konuda yaptıkları ölümcül hatalar neler? Hocamızla inşallah bunu konuşacağız. Ben sözü hocamıza bırakmadan önce Rabbimizin bize sunduğu yol haritası olacak olan ayetimizi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Necm suresinin 45 ve 46. ayetleri. İki eşi, erkeği ve dişiyi yarattığı, ölçüsü konduğu sırada döllenmiş yumurtadan. Yumurta döllendiği sırada cinsiyetler erkek ve dişi olarak belirlenmiş hocam. Bunun üçüncü bir hali var mı? Hayır, elbette ki yok. Ama bu karıştırılan bir konu biliyorsunuz. Erkek ve dişi olarak yaratıldık ve erkek ve dişi olarak hayatı idame ettiriyoruz. Doğan her bireyin biyolojik cinsiyeti ya erkektir ya da dişidir. Fakat bazıları karıştırdığı için bu kitabımdan da göstereyim. Intersex dediğimiz bir durum var biliyorsunuz. Evet. Şu kitabımızda uzun uzun anlattığımız bir konudur bu. Intersex üçüncü bir cinsiyet değil. Cinsel organlarda doğumsal sakatlık halidir. En basit haliyle ifade edersek. Yani bu bireylerde ya erkektir ya dişidir. Ama nasıl ki bir bebeğin kolunda sakatlık olabiliyor, ayağında sakatlık olabiliyor. Ya da tavşan dudak olarak Tavşan dudak doğabiliyor. olabiliyor, burun, beyin, yani insan bedeninde bulunan bütün organlarda sakatlık olabiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz, değil mi? Tabii. Şimdi doğan bir bebeğin kolunda, elinde, dudağında sakatlık olduğu zaman bu çocuğun cinsiyeti nedir diye bir karmaşa yaşanmıyor. Çünkü genital organlarına bakılıyor, erkek veya dişi deniyor. Peki bu sakatlık cinsel organlarda olamaz mı? Tabii ki olabilir. İşte o zaman biz buna intersex diyoruz. Diğer adıyla hermafrodit. Fıkıhtaki dili de hünsa, buna hünsay müşkil. Bu aslında erkek veya kız çocuğu olarak doğan o bebeğin cinsel organlarının tam olarak olgunlaşmamış olması. Eksik olgunlaşması veya ara kategoride durması anlamına gelen bir şeydir. Dolayısıyla bu üçüncü bir kategori değildir. Yani erkek, dişi ve bir de üçüncü kategori şudur diye bir olay söz konusu değil. Onlar erkek veya dişidir. Biz gerekli tetkikleri yaparak hangi cinsiyete ait iseler o cinsiyetin ihtiyaç duyduğu onarımı, cerrahi onarım gerekiyorsa ameliyat, hormonsa hormon yapıyoruz. Bunun intersex konusunun eşcinsellikle, homoseksüellik ve transseksüellikle asla karıştırılmaması lazım. Peki hocam o LGBTİ'nin iyisi intersex oluyor değil mi? Bu ne zaman buraya girdi hocam ve ne amaçla girmiş olabilir? Şimdi maalesef o LGBT aktivitesi intersex grubu da azınlık grubu olarak kabul ettiği için kendi aktivitesinin alanını genişletmek için oraya dahil etti bu. Ben bütün sunumlarımda söylüyorum, yazılarımda söylüyorum. Siz de dinlediniz, gördünüz. Oradaki LGBT bir gruptur,
İ ayrı bir grup. Yani bunun kesinlikle karıştırılmaması lazım. Şimdi o zaman LGBT'nin ne olduğunu da tarif edelim de ondan sonra zeminimiz oluşsun. Oraya girmeden önce. Buyurun. Şimdi aklıma takıldı çünkü bununla ilgili bazı videolar da izledim. Bazı kitaplarda da okudum. Intersex olan bir çocuğun bu ayrım ameliyatına siz mi karar veriyorsunuz? Çocuklar kendileri mi hani karar veriyor? Ne bileyim belli bir yaşı var mı? Ne bileyim 14 yaşına gelene kadar hormonlara ya da tercihlerine mi bakılıyor? Yok, şimdi şöyle. Şimdi çocukta bir sakatlık var veya şöyle diyelim, çocukta bir hastalık var. Bu çocukla ilgili tedavi kararlarını kim veriyor ve onaylıyor? Hekimler öneriyor, ebeveyni onaylar, değil mi? Çocuk adına, çocuğun yüksek menfaati adına ebeveyni burada rol sahibi, karar sahibidir. Intersex bebeklerin durumu da tıbbi olarak inceleme yapılır. Hangi cinsiyette olduğu tespit edilir, ona göre ihtiyaç duyduğu tedavi yapılır. Bu tedaviyi tabii ki biz yapıyoruz, biz öneriyoruz ama buna onay veren elbette ki ebeveynleri oluyor. 2 yaşından önce bu tedaviyi yapmak ve tamamlamak gerekiyor. Neden 2 yaşından önce? Biraz sonra konuşacağız. Şimdi eşcinsellik ve transseksüellik konusunun zemini cinsiyet kimlik bozukluğuna dayanıyor. Onu biraz açmamız lazım biraz sonra. Cinsiyet kimlik gelişimi erken çocukluk döneminden itibaren başlıyor ve kritik evre hatta 1-6 yaş arasıdır. 2 yaşından önce çocuk hangi cinsiyette olduğunu bilecek ve kendisinde bir eksiklik hissetmeyecek ki sağlıklı cinsiyet kimliğini geliştirebilsin. Dolayısıyla burada tedavi için ideal dönem 2 yaşından öncedir. Bazı çok nadir durumlarda bu tedavi yaşı gecikebiliyor. Niye gecikebiliyor? Çocuğun intersex olduğunu ne anne baba anlıyor ne de bir hekim kontrolüne gidebiliyor. Hatta bazı çok nadir olgularda normal bir muayenede de bu belli olmuyor. Dolayısıyla bu çocukların intersex olduğu ancak ergenlik döneminde anlaşılabiliyor. Çünkü örneğin erkek çocuk olduğu halde kız çocuk olarak algılanıyor. Kız çocuk gibi büyütülüyor ama ergenlik döneminde bir bakılıyor ki aslında testosteron etkisiyle erkeksi belirtiler ortaya çıkmış. O zaman işte iş biraz karmaşık hale geliyor. Burada kararı kim veriyor? Orada yine hekimlerin durumu, ebeveynin durumu ve bireyin kendi durumu olabiliyor. Burada bizim yine bu kitapta detaylı anlatıyoruz. Bakılan önemli kriterler var. Yani hiç kimsenin şahsi görüşüne göre verilmez bu karar. Birinci kriter burada bu bireyin hangi cinsiyette olursa üreme potansiyeli var. Yani anne olma şansı var mı, baba olma şansı var mı? İlk baktığımız şey bu. Eğer anne olma potansiyeli varsa doğal olarak dişi yönde tayin Hareket yapılır. ediliyor. Baba olma potansiyeli varsa doğal olarak erkek yönde atama yapılır. Eğer her ikisi de mümkün değilse yani ne anne ne baba olma şansı var. O zaman ikinci baktığımız kriter hangi cinsiyette olursa yeterli cinsel işlevi olabilir. Ona bakılır. Ondan sonra yine üçüncü kriter olarak eğer bu biraz gecikmiş bir yaş ise hangi cinsiyetin cinsiyet kimliğini geliştirmiş. Ona bakılır. Sosyal rolleri nedir? Kendi psikolojik cinsiyeti veya tanımladığı fizyonomisi nedir gibi 5-6 kritere bakılarak atama yapılır. Atama ifadesi teknik bir terimdir. Yani cinsiyet ataması hangi cinsiyetten olduğunu belirlenmesi, tespit edilmesi anlamında. Bu şekilde kriterleri var özellikle. Yine de kitabınızda ve söyleşilerinizde o üçüncü bir cinsiyet değildir. Zaten onun hormonu erkeklik ya da dişilik üzerine vardır diye. Yani neticede iç veya dış genital organlarda bir sakatlık hali. Bunu böyle anlayacağız. Evet. Erkek ama genital organları yeterince gelişmemiş. Veya kız ama genital organları yeterince gelişmemiş. Bu yine hatalı bir niteleme var burada biliyorsunuz. Çift cinsiyetli nitelemesi. Evet hocam, evet. Çift cinsiyetli nitelemesi de yanlıştır, hatalıdır. Böyle bir olay yok. Ama neden böyle niteleme yapılıyor? Bunun nedeni şu. Şimdi bir bebeğin erkek bebekse baktığınız zaman erkek bebek olduğunu nasıl anlıyoruz? Eğer çocuğun penisi varsa ve yumurtaları varsa erkek diyoruz. Penis ve yumurta yoksa kız çocuğu diyoruz labial görüntüde olduğu için.
Ama şöyle düşünelim, yani diyelim ki bu bir kız çocuğu olabilir. Yumurta yok ama klitoris hipertrofisi dediğimiz androjen hormonu nedeniyle biraz fazla büyümüş bir klitorisi bir çocuğun pipisi gibi görünebilir. O zaman yani bunda hem penis var hem dişilik organı var diye algılanıyor. Hatalı bir algılama bu. Çift cinsiyetli nitelemesinin nedeni bu ama bu hatalı bir niteleme. Evet, kavramlar çok önemli. Tabii. Yani çift cinsiyetli dediğiniz zaman nedir? Ne olacak? Yani hem iç genital organlar hem dış genital organlar her iki cinsiyete ait bütün organları da ihtiva edecek. Böyle bir yapı yok. Zaten ayete de ters. Yani görüntü olarak eksik gelişen doku, eksik gelişen organ olabilir ama o çift cinsiyetli, çift organ anlamına gelmez. O zaman bu LGBTİ'nin iyisini ayırdık. Evet, oradaki LGBTİ'nin intersex, onu ayırıyoruz. Evet. LGBT ne demek? Evet hocam. Lezbiyen kelimesinin baş harfi. Lezbiyen kadın eşcinsel demek. Gay, erkek eşcinsel demek. Biseksüel, her iki cinsiyete de eğilimi olan demek. T de transseksüel, o da transseksüel. Transseksüelle eşcinsel, yani ilk LGB eşcinsel grubu oluşturuyor. T de transseksüeli. Şimdi burada da şöyle bir karmaşa yaşanıyor. Eşcinsellikle transseksüellik arasında nihai davranış biçimi açısından bir farklılık var. Bu farklılık ikisinin farklı bir mekanizmaya dayandığı varsayımına, hatalı varsayımına götürüyor insanları. Bu da doğru değil. Şöyle ki, şimdi eşcinsel bireyler kendi anatomik bedenleriyle kavga etmezler. Yani bir gay erkek kendi bedenini kabul eder, erkek olduğunu kabul eder ama der ki ben erkeğim ama erotik ve romantik ilgi kadına değil de erkeğe duyuyorum der. Kadın da ben kadınım ama ilgi erkeğe değil kadına duyuyorum der. Buna eşcinsel diyoruz. Transseksüel ise kendi bedeniyle kavga eder. Yani erkek ise erkek bedenine hapsolmuş bir kadınım der. Erkeklik organlarını kestirip attırmak ister. Bize gelip mesela benim testislerimi al der, penisimi al der. Ondan rahatsız olur. Disfori diyoruz biz buna. Anatomik disfori, hoşnutsuzluk. Mesela bu bir kız çocuğuysa, günümüzde özellikle hakikaten çok artış var bu vaka gruplarında. Özellikle ergenlik döneminde. Bu kız çocuğu kendisinin kadın olduğunu kabul etmek istemez ve kadın olduğunu izhar eden yapı, görüntü ve organlarından kurtulmak ister. İlk kurtulmak istediği organlarda göğüsleri, memeleri olur yani ve bunu şiddetle, ameliyatla kestirip attırmak ister, rahatsız olur. Dolayısıyla transseksüellerle eşcinseller arasında böyle bir fark var. Ama bu fark kökene geldiğimiz zaman ortadan kaldırıyor. İkisinin de, yani eşcinselliğin de transseksüelliğin de arka planında ağırlıklı olarak cinsiyet kimlik bozukluğu yatıyor. İkisi de aynı zeminden çıkıyor. Aradaki fark şudur. Cinsiyet kimlik gelişimi erken çocukluk döneminde başlar demiştik. Bu sağlıklı bir şekilde ilerlerse işte 1 yaşında başlayıp ergenlik döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir bu. Erken çocukluk dönemi 1-6 yaş önemli, akran çağı 6-12 yaş önemli ve ergenlik dönemi önemli. Eğer çocuk erken dönemden itibaren bu cinsiyet kimlik karmaşasına girerse biz buna cinsiyet kimlik bozukluğu diyoruz. Yeni adıyla cinsiyet hoşnutsuzluğu. Cinsiyet hoşnutsuzluğu içerisinde olan bir çocuk bu şekilde akran dönemini de geçer, ergenlik dönemine kadar gelirse ve bu arada herhangi bir müdahale, profesyonel müdahale olmazsa, yani danışmanlık, psikolojik destek vesaire alınmazsa, yani aile fark etmezse veya fark ettiği halde ne yapacağını bilemezse, şu veya bu nedenden dolayı bu çocuk ergenlik dönemine kadar bu şekilde gelirse bunların %70-80'i cinsiyet hoşnutsuzluğu, yani bedeniyle kavga etmekten vazgeçer. Bedenini kabullenmeye başlar. İşte bunlar eşcinsel olarak devam ederler ağırlıklı olarak. Yani transseksüel aşamasına girmeden orada bedeniyle barışık vaziyette ama eşcinsel bedeniyle olarak barışık hale gelir ama cinsiyet kimlik karmaşası nedeniyle o heteroseksüel gelişimi başaramadığı için eşcinsel olarak devam eder ağırlıklı olarak. Ama yaklaşık %10-20'lik kısmı da bu cinsiyet hoşnutsuzluğu dediğimiz şey aynen devam eder. Hiç gerilemez. Ergenlik döneminin sonunda da hala bu
aynı şekilde devam ederse işte bu da transseksüel olarak Transseksüel. karşımıza çıkıyor. Hocam kitabınızı şöyle bir elime Evet, alayım. buyurun. Biraz önce hani hapisten bahsetmiştiniz. Bedenini hapis olarak görüyor demiştiniz. Kitaplarınızın aslında kapakları da çok güzel. Bu da çok güzel. Burada Vedat da, Yılmaz Hoca yapmıştı. Bunu Buna Vedat kendisine Yılmaz de Hoca. selam olsun. Olabilecek en güzel anlatım şekli herhalde bu olsa Evet. gerek değil mi hocam? Transseksüelde de maviyi simgeleyen, ki bunun da hani Evet, hasbelkader seçilmiş bir renk değil. Tabii. Pembe de aynı şekilde. Ve bu ortadaki şey ne hocam? Yani bu Şimdi ne? o karmaşayı temsil ediyor. Hı hı. İşte bu erkek de kadın da kendisini o bedende hapsolmuş olduğunu o düşünüyor. Cerrahi müdahaleyle, yani genital organlarını kestirerek öyle diyelim, bu şeyden özgürleşeceğini düşünüyor maalesef, ama o işte makas, cerrahi sembolle Cerrahi sembolü. aslında ne erkek ne olduğu belli olmayan bir Belirlenen cinsiyete dönüşüyor. Sloganımız var biliyorsunuz. Cinsiyet değiştirme ameliyatı diye nitelenen ameliyatlar cinsiyeti değiştiren değil, iptal eden ameliyatlardır. Ameliyat. Onu ikinci bölümde anlatmaya, inşallah detaylandıracağız. programda, Kapağınız gerçekten çok güzel. Arka arkaya böyle çok şeyler konuştuk. Ama şeye girelim hocam tekrar. Eminim izleyicilerimiz de heyecanla bu kısmı bekliyorlar. Çünkü başlığımızda anne babaların yaptığı ölümcül hatalar. Evet. Şimdi hocam cinsel kimlik dediniz. 0-2-0-3 yaş, hatta 1-6 yaş arasının çok önemli olduğunu söylediniz. Bu arada hocam neler yaşanıyor? Neler oluyor? Yani bir anne baba çocuğu için nasıl ölümcül hatalar yapıp da böyle bir yönlendirmenin içerisine, üstelik de farkında olmadan giriyorlar? Hiçbir anne baba kendi çocuğunun eşcinsel ya da transseksüel olmasını istemez elbette, ama buna farkında olmadan zemin hazırlayabilir mi? Evet. Nasıl hazırlayabilir? Bunlar hakikaten önemli. Yani bu konuyla ilgili toplum sağlığı adına konuşabileceğimiz en yararlı şey budur. Şimdi biz hepimiz erkek veya dişi olarak doğuyoruz. Baştan itibaren konuşuyoruz. Her birimizin erkek veya dişi biyolojik bedeni var. Fakat bizim toplumda erkek veya kadın olarak davranabilmemiz için, yani bir erkekten beklenen sosyal, duygusal ve erotik rolleri tatbik edebilmek için, bir kadından beklenen sosyal, duygusal ve erotik rolleri tatbik edebilmek için sadece biyolojik bedenin sağlam olması gerekmiyor. Bu biyolojik bedene tıpkı bir bilgisayar programı gibi bir program, yazılım yüklenmesi gerekiyor. İşte biz ona cinsiyet kimliği diyoruz. Ve her birimiz erken çocukluk döneminden başlamak üzere ergenlik dönemine kadar bu cinsiyet kimliğini kendimize yüklüyoruz. Tabiri caizse kendimize bir program yüklüyoruz. Bu program yüklerken başta ebeveynlerin davranışları çok önemli, akran etkileşimlerimiz önemli ve ergenlik etkileşimlerimiz önemlidir. Buna biz cinsiyet kimliği dediğimiz bu şeyin diğer adı psikolojik cinsiyettir. Evet. O halde bizim her birimizin bir biyolojik cinsiyeti var, bir de psikolojik cinsiyeti var. Şimdi psikolojik cinsiyette cinsiyet kimliği aynı şeydir. Bunu bir örnekle de şöyle ifade edelim. Şimdi sizin önünüzde bir bilgisayar var şu anda. Evet. Şimdi siz bu bilgisayarı farz-ı muhal gittiniz fabrikadan sıfır aldınız. Sıfır. Evet. Yeni çıkan bir bilgisayar. Bilgisayarın içerisinde hiçbir donanım eksikliği yok. Ekran kartı, hard diski, işletimcisi, şusu busu her şeyi tamam. Gelip açıp direkt onu kullanabiliyor musunuz? Kullanamayız. Neden? Program yüklemek gerekiyor içerisine. Halbuki o bilgisayarda hiçbir donanım eksikliği yok. Yok. Ama o bilgisayardan beklediğimiz işlevi onun yapabilmesi için ona bir program yüklüyoruz, değil mi? Yazı yazmak istiyorsak yazı yazma programı, sunum yapmak istiyorsak PowerPoint sunum programı, film izlemek istiyorsak ona uygun bir form, değil mi? Tıpkı bu bilgisayar donanımla yazılım arasındaki ilişki gibi. Bizim bedenimiz bilgisayar kasası, donanımı. Ama bizim donanımımızda hiçbir eksiklik olmasa bile, bütün organlarımız tastamam gelişse bile biz bizden beklenen şeyi icra edemiyoruz bilgisayar gibi. Bir program yüklenmesi lazım bize. İşte psikolojik cinsiyet, yani cinsiyet kimliği
bu yüklenen programdır ve bu programı aradaki tek fark bilgisayara birisi gelir paket program yükler. Değil mi? Evet. Bizde böyle bir olay olmuyor işte. Yani geliyor biri 1 yaşındayken bizim çiplerimizi açıp veya beynimizi alıp oraya bir çip takarak olmuyor. Bunu biz her birimiz kendimiz psikoseksüel gelişim aşaması dediğimiz aşamalarda kendimiz yüklüyoruz. Ama bunu yaparken başta anne babamız çok önemli rol oynuyor. Ondan sonra akran etkileşimleri. Şimdi bunları yavaş yavaş girelim. Hem ne olduğunu hem de ebeveynlerin burada nasıl farkında olmadan hata yapabileceklerini zaten söylemiş olacağız. Evet. Hocam neden erkek çocuklar mavi, kız çocuklar da pembe renkle kodlanır? Şimdi bu demin atıf yaptınız ya mavi ve pembe. Evet. Şimdi bu rastgele seçilmiş bir renk değil. Değil, evet. Onun bir biyolojik mekanizması var. Şimdi doğan bir çocuk, 6 aylık bir çocuk varsayalım. Bu çocuk dış dünyayı neyle algılıyor? Henüz iletişim becerisi yok. Konuşmaya başlamamış. Kendisi konuşamıyor. Karşı tarafın konuştuklarını anlamıyor. Ama dış dünyayla bir teması var ve dış dünyayı algılamaya başladı. Neyle algılar? Optik taramayla algılar. Bebekler öncelikle çevresindeki bütün objeleri, nesneleri optik taramayla tararlar. Şimdi bu optik tarama içerisinde anne baba da bir nesnedir çocuk için. Evet. Tıpkı diğer nesneler gibi anne baba da nesnedir. Şimdi bizim gözde retina tabakamızda magnosöller ve parvosöller yol dediğimiz 2 farklı işletim yolu var. Yani retina ile korteks, beyin arasında. Bizim sonuçta gördüğümüz objeleri gören, analiz eden, derinliği, rengini vesaire bütün görsel şeyi analiz eden bir işletim yolu. Görüyoruz, beyne gönderiyoruz, beyin onu yorumluyor, tekrar bize görme şeyimiz bu. Şimdi testosteron hormonu, bu magnosöller ve parvosöller yolu, M yolu ve P yolu diyeyim. M yolunu aktif hale getiriyor. Retina tabakasını kalınlaştırıyor. M yolu aktif hale geliyor. Bu erkeklerde ama değil mi hocam? Evet, testosteron çünkü erkeklerde olduğu için. Şimdi ondan önce şu açıklamayı yapalım. Şimdi erkeklerde testosteron, kızlarda östrojen hani bilinir diye ben söylemedim ama şu bilinmez mesela. Bizim 3 aylık, 4 aylık bir bebekte, erkek bebekte kan alsak, testosteronunu ölçsek çıkan sonuç ne olur biliyor musunuz? Ben biliyorum. Siz biliyorsunuz, dinlediniz de. 3-4 aylık bir erkek çocuktaki testosteron düzeyi 25-30 yaşındaki bir erkeğin testosteron düzeyine eşit. İnanılır gibi değil. Evet. İnanılır Şimdi gibi değil. bu hatta o dönem aslında bizim neonatal puberte dediğimiz, yeni doğan ergenlik dönemi dediğimiz bir dönemdir. O dönemde 3-4 aylık bebekten bahsediyorum. Testosteron piki olur böyle. İşte çocuğun testisleri 2 kat büyür, penisi büyür, hatta sivilcelenir. Yani anneler bilir o aylarda sivilcelenme olur. Neticede erkek çocuğun kanında testosteron var ve bu erkek çocuğun retina tabakası kız çocuğuna göre daha genişliyor. M yolu daha aktif hale geliyor. Peki M yolu aktif hale gelince ne olur? P yolu ne olur? İkisinin özelliklerini biliyoruz. Şimdi M yolu kontrast duyarlılığı maksimum, algısal ve mesafe duyarlılığı yüksek vesaire, teknik detaya girmeyeyim. Sonuçta M yolu aktif olan çocuklar, yani erkek çocuklar hareketli objelere, kullanabildikleri, hakim olabildikleri objelere, eklentili objelere, geometrik olarak daha büyük cisimlere ve derinlik açısından da yetenekleri olduğu için kendilerine uzaklıklarını, yakınları vesaire gürültülü patırtılı şeylere ilgi duyarlar. Kız çocukları da renkli, daha estetik, daha statik objelere ilgi duyarlar. Neden? Evet, P yolu olanlar. Neden kız çocukları pembe, erkek çocukları mavi diye kodlanıyor? Şimdi bizim görmemiz trikromatiktir. Yani biz bütün renkleri 3 temel renk üzerinden görüyoruz. Kırmızı, mavi, yeşil, kırmızı. Kırmızı, evet. Bütün renkler bu 3 temel rengin derivasyonudur, farklılığıdır. Ve her bir rengin bir dalga boyu var. Dalga boyu en kısa olan renk mavi renktir. Buna en ilkel renk de deniyor. Yeşil
rengin biraz daha orta dalga boyu. Dalga boyu en uzun olan, en gelişmiş renk sistemi kırmızı pembe renk sistemidir. Şimdi renk yeteneği hangi yolda daha aktifti? Az önce anlattığımız M mi P mi? P yolunda. Yani kızlarda. Kızların en uzun ileri dalgayı görme şeyi değil mi hocam? Evet. Şimdi erkekler hareketli objelere, kızlar renkli objelere odaklanır ve ayırt eder demiştik ya. Şimdi erkek çocuklar, bebeklerden bahsediyorum yani. Sadece mavi dalga boyundaki renkleri algılayabiliyorlar. Diğer dalga boylarını algılayamıyor. Renk yetenekleri o kadar gelişmiş değil. Dolayısıyla sadece mavi rengi gördüğü için veya en iyi maviyi gördüğü için mavi renkli objelere odaklanıyor. Evet. Bir erkek çocuğun, bebeğin önüne muhtelif renklerde oyuncak koyarsanız en çok mavi olanları alır. Kız çocukları ise bütün renkleri ayırt eder. Çünkü renk sistemi gelişmiş. Mavi, yeşil, pembe hepsini görür. Hepsini gördüğü için en gelişmiş sıcak renk sistemi dediğimiz kırmızı pembe renklere odaklanır. İşte bu mavi ve pembe kodlamanın temel mekanizması budur. Hocam, yani burada bir Allahu Ekber demek istiyorum gerçekten. Çünkü sanki şöyle bir sonuca gidecek gibi. Hani erkekler sonuç odaklı, fazla düşünmeden hani sonuca, kadınların belki de çok ayrıntıya ve detaya girme özellikleri de buraya bağlanıyor, öyle mi hocam? Doğrudur. Yani o bizim bu konumuzla çok bağlantılı değil ama çok aslında önemli bir tespit Pembeyi yaptınız. gördüm de hocam, oradan tespit Şimdi ettim. şöyle doğru. Şimdi mesela bu ayırt etme yapılamadığı için zaman zaman şöyle şeyler görüyoruz. Son zamanlarda da moda oldu. İşte kadınlar aynı anda birkaç iş yapabilir, erkekler yapamaz, aptal gibi bir yorum yapılır. Yani şimdi bu şu mekanizma, işte o penetrasyon dediğimiz şey. Şimdi erkek odaklandığı nesne, odaklandığı olay, odaklandığı olgu neyse ona bir füze kilitlenmesi gibi kilitlenir, diğer tarafı görmez artık. Ve bu sonuca götürür onu. O yani konuda avına odaklanmış avcı gibi. Evet, değil mi evet. hocam? O sonuca götürür, başarıya götürür onu. O konuya odaklanmıştır ve diğer alanları, hatta buna yapay zekada şu anda geliştirilmiş zekalarda görmemesi gereken alanlara, duymaması gereken alanlara körlük ve sağırlık kavramı vardır. Yani bu füze şeyleri kodlar. Yani hedefin neyse oraya görür, diğer alanlara kör ve sağır olması sağlanır. Şimdi bu özellik nedeniyle, şimdi konumuza gelelim tekrar. Şimdi ne demiştik? Çocuk dış dünyayı optik taramayla görür ve anne baba da çocuk için bir objedir. Şimdi biraz sonra cinsiyet kimlik gelişiminde kritik aşama 1-6 yaş arası demiştik değil mi? Birinci kritik aşama. 1-6 yaşta ne olur? Buna özdeşim aşaması diyoruz. Erkek çocuk babasını, kız çocuk annesini modeller. Özdeşleşir onunla. Yani onun gibi davranmaya çalışır, onun gibi olur, onun gibi olmak ister. Onun hal ve tavırlarını kendisine kopya ederken cinsiyet kimliğini de kopyalar. Hocam, erkek özür babaya, dilerim. kız anneye. Peki o zaman kız anneyi taklit edecekse, kodlayacaksa, erkek de babayı kodlayacaksa bunu çalıştıran bir mekanizma var mı? Evet, var. Onu çalıştıran mekanizma buraya bağlı. İşte nedir o? Şimdi kız çocuk anneyi, erkek çocuk babayı modelleyecek. Sorunuz çok güzel. Niye öyle? Niye erkek çocuk anneye gitmiyor da kız çocuk anneye veya erkek çocuk babaya? İşte bu az önce söylediğimiz mekanizmalar çalışıyor. Şimdi M yolu ve P yolu ne yapıyordu? Bunun erkek çocuk olduğunu varsayalım. Bu erkek çocuk hareketli objelere odaklanır, gürültülü objelere odaklanır, patırtılı, eklentili, geometrik olarak daha büyük cisim olan objelere odaklanır ve oyuncaklarını buna göre seçer. Niçin erkek çocuklar trenle, arabayla, hareketli şeylerle oynar? Vuruşturarak. Çünkü bu nesnelere, her nesnenin bir algısal nesne özelliği var. Burası önemli bir konu. Evet, yani algısal nesne özelliği ne demek? Büyük, küçük. Evet. Kısa, uzun. Yuvarlak, köşeli. Renkli, renksiz.
hareketli, statik. Bakın hep böyle. Çocuk hareketli objeye, daha büyük objeye, daha gürültülü erkek çocuk, gürültülü patırtılı objeye odaklanır erkek çocuk. Oyun çağında da bunları temsil eden oyuncaklar ilgisini çeker. Ne demiştik? Anne baba da çocuk için bir objedir. Hangi obje daha hareketlidir anne ile baba? Daha hareketli, daha gürültülü, uzaysal geometrik düzlemde daha büyük olan hangisi? Baba. Hangi kültüre gidersek gidelim, babalar anneden daha gürültülüdür, daha geometrik olarak büyüktür, çok hareketlidir. O erkek çocuğun eril enerjisini ancak baba karşılayabiliyor. Erkek çocuk otomatik olarak odaklanıyor babaya. Şimdi erkek çocuk otomatik olarak demeyelim, bu mekanizmayla odaklanıyor. Bu mekanizma çalışıyor. Şimdi 0-1 yaş arasındaki bütün bebekler, erkek olsun kız olsun, anneyle yarı simbiyotik bir yaşam sürerler. Anneye bağımlıdır çünkü emzirme vesaire. Dolayısıyla eğer bu çocuk kız çocuğu ise zaten annesiyle özdeşim kuracağı için anneyle özdeşimine devam eder. Fakat eğer bu çocuk erkek çocuksa kız çocukların yapmadığı ilave bir görev yapması lazım. Bu çocuğun anneden ayrılarak babaya yönelmesi lazım. Şimdi işte burada mekanizma başlıyor. Biyoloji, çocuğun biyolojisi, kanındaki testosteron çocuğu babaya doğru güdülüyor. Baba daha cezbedici bir nesne. Hareketli, gürültülü, patırtılı heyecanını karşılıyor. Fakat anne kucağından ayrılmak da riskli ve korkutucu. Anne kucağı sıcak, güzel bir liman. Anne kucağından ayrılacağım, acaba neyle karşılaşacağım? Çocuk bunun kaygısını yaşıyor. Şimdi işte bu pozisyonda anne ve baba çocuğun işini kolaylaştırabilir de zorlaştırabilir de. Şimdi hatalar başlıyor bakın. Ne hatalar olabilir? O zaman bir tespit yaparak devam edelim. Şimdi bu bahsettiğiniz dönem tahmin ediyorum 1 yaş civarında. 1 yaş, evet. Kız çocuk anneyle beraber devam ediyor. Şimdi kadının evden artık ayrılması ve iş hayatına girmesiyle beraber kız çocukla da aslında ister istemez bir ayrılma yaşıyor. Hani uzun bir dönem çocuğuyla beraber olamıyor. Burada mesela bakıcılar, belki anneanne, babaanne ile çocuklar büyüyor. Bu anneanne, babaanne de çocuğa model olabiliyor mu orada? Olabilir, tabii. Tamam. Bir aklımdaki soru buydu. İkinci soru da şu hocam. Babalar daha fazla iş hayatında da aktifler ve çocukla çok daha az zaman geçiriyorlar. Bu da olumsuz olarak etkiliyor mu bunu, yoksa hani şu kaliteli zaman dedikleri zaman orada devreye giriyor mu? Şimdi söylediğiniz bu hususlar önemli. Eğer belli hatalar yapılırsa bunlar belirleyici olur. Onları izah edeyim ben. Şimdi ne dedik? Çocuk, erkek çocuksa anne kucağından ayrılıp babaya yönelmesi lazım. Buradaki ayrılık fiziksel bir kopuş tamamen değil. Psikolojik olarak artık tamamen anneye bağımlı iken artık yavaş yavaş anne kucağından edip babayla özdeşime başlaması lazım ki çocuk eril cinsiyet kimliğini geliştirebilsin. Şimdi tam bu aşamada babanın reddedici, mesafeli bir baba olduğunu varsayalım. Çocuğa gerekli ilgiyi, sevgiyi göstermiyor, çocuğun özelliklerini desteklemiyor. Hatta bağırıyor, çağırıyor, şiddet uyguluyor, psikolojik veya şey. Şimdi bu erkek çocuk bu babadan korkar. Yani normalde testosteron babaya itiyor ama baba da reddediyor. Yani çocuğun özelliklerini desteklemiyor. Bu erkek çocuk babadan korkar. Zaten anne kucağından ayrılmak riskli. Onun endişesi vardı. Buna bir risk daha eklendi. Baba yeterince sevgiyi göstermiyor. Böyle bir ortamda annenin de aşırı şefkat uyguladığını varsayalım. İşte sizin söylediğiniz çocuğa ölümcül darbe iniyor. Bu çocuk anne kucağından ayrılamıyor, babasını modelleyemiyor, ana kucağında yutuluyor diyoruz buna. Reengulfment diye bir Almanca kavram var. Erkek çocuğun ana kucağında yutulması, anaya yapışık olması. Yani ileriki yaşlarda da bu anaya yapışık gibi, illa fiziksel yapışıklık değil. Bu çocuk babasıyla özdeşim kuramıyor. Babasını modelleyemiyor. Babasıyla özdeşim kuramayan, babasını modelleyemeyen erkek çocuk
eril dünyaya adım atamıyor. Erkek çocuklardan korkmaya başlıyor. Efemine davranışlar sergilemeye başlıyor ve bu haliyle devam ederse ve akran çağına gelirse ne olur? Diğer erkek çocuklardan korktuğu için kabuğuna çekiliyor. Diğer erkek çocuklarda bu çocuğa sen kız gibi çocuksun, bizim yanımızdan gel diye presipite ediyor. Evet. Çocuk iyicene kabuğuna çekiliyor. Tamamen efemine, bu bir savunma mekanizması olarak efemine davranış gösteriyor. Çünkü ürkütüyor diğer erkek çocuklar. Evet. Ve bu çocuk eril dünyaya adımını atamamış, erkeksi duyguları gelişmemiş, erkeksi rekabetten korkan bir çocuk olarak ergenlik dönemine geliyor. Ergenlik dönemindeki karmaşalarla da perçinleniyor. Geliyor 20 yaşına, 25 yaşına geliyor diyelim. O zaman orada bir mola verelim hocam. Şunu soracağım. Şimdi baba eğer evde zorba rolündeyse ve anne de çocuğu kuşatan ve sevgi sunan bir yapısı varsa, ki öyle oluyor. Zaten zorba bir babayla annenin ilişkisi de normal değildir. Muhtemelen. O halde anne çocuğunu memnuniyetle yutuyor diyebilir miyiz hocam? Tabii. Bunu zaten biraz sonra örneklendireceğim. Anneler çocuğa iyilik yapmak için bazı şeyler yapıyorlar ama o işte ölümcül darbe olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Şimdi onu örneklendirebilirim birkaç farklı şeyle. Ama o gitmeden şu şeyi tamamlayalım. Bu şekilde eril dünyaya adım atamamış bir erkek çocuk 20 yaşına geldi. Ne oldu bakın? Biyolojik bedeninde hiçbir arıza yok. Organları tamam, hormonları tamam. Ama program yüklenemedi. Eril cinsiyet kimliği, yani bu ben erkeğim, erkek gibi hissediyorum ve erkek gibi davranacağım. Yani böyle sesli ifade değil de erkek gibi düşünemez, erkek gibi davranamaz. Çünkü o aşamaları geçmemiş. Bunu yapabilmesi için çocukluk çağında erkek çocuk gibi oynaması lazım. Akran çağında erkek çocuk gibi oynaması lazım. Akranlarıyla erkeksi didişmeler yapması lazım. İtişip didişmesi lazım. Dizini yırtması lazım. Yani iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Düşe kalka büyümesi lazım. Erkeksi rekabetten korkmaması lazım. Şimdi erkeksi rekabetin zirvesi nedir? Bir kadına evlilik teklif etmektir, değil mi? Filmlerde kocaman böyle büyük, statüsü yüksek erkekler nerede terlerler? Kadına evlilik teklifi. Çünkü erkeksi rekabetin zirvesi budur. Şimdi bu rekabet erkeği korkuttuğu için zaten kadından da korkar. Bu ve işte eşcinsel ya da transseksüel olabilir. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Anne baba arasında muhtemelen problem olur öyle şeylerde, doğru. Zaten bu hatalı ebeveyn davranışlarını 15-20 madde halinde listeleyebiliriz ama hepsinin nihayetinde dayandığı nokta 2 maddeye dayanır. Yani anne baba ya şunu yapmış olur ya şunu yapmış olur. 2 madde. Nedir o? 1, ya çocuğu kendi cinsiyetinden korkutur ya da karşıt cinsiyeti özendirir. O zaman için. Ölümcül darbelere iki yani bu iki gruptan biridir mutlaka. Şimdi onların örneklerini vereceğim. Ya buna girecek ya buna girecek. Bakın yani şimdi az önce verdik ya baba çocuk mesela. Bir örnek vermiş olduk ya. Evet. Aşırı şefkat gösteren anne ve reddedici mesafeli baba. Bu çocuk, erkek çocuğu erkek olmaktan korkutulmuştur. Yani erkek olamamıştır. Çünkü bir de transseksüel erkeklerin %99'unda açık veya gizli baba nefreti vardır. Babasından nefret etmiştir, nefret ediyor. Erkek olmaktan korkuyor. Ben böyle bir erkek olacaksam olmayayım diyor mesela. Şimdi bir örnekleri vermeye devam edelim. Mesela benim sosyal medyada yayınladığım 2 tane transseksüel vakam olmuştu. Başka yerde ameliyat olup da gelip işte komplikasyon nedeniyle beraber müracaat etmişti. Görselleri de dahil. O 2 vakada bakın kadındı, güya erkek olmak için ameliyat olmuşlar ama hayatları mahvolmuş. O 2 kadını da transseksüel yapan şu göstereceğim örnek. Erkek çocuğun yüceltilmesi. Yani cinsiyet ayrımcılığı. Her ikisinin de abisi var. Bunlar kız çocuğu olarak doğuyorlar. Aile, anne, baba ve çevre erkek çocuğa daha çok değer veriyor. Erkek çocuğu yüceltiyor. O zaman kız çocuğu diyor ki madem erkek çocuk daha iyi, anne babam o zaman kabul görüyor. Ben de erkek olayım ki beni de daha çok sevsinler. Yani o 1 yaşındaki çocuk mesajı öyle algılıyor.
Anne baba sanıyor ki bu şeyden onun haberi yok. Halbuki çocuk optik taramayla bütün hal ve tavırları alıyor, yorumluyor, kendisine mesaj alıyor telkin yoluyla. Madem erkek çocuk daha iyi, o zaman ben de erkek olurum diyor ve o andan itibaren eril olmaya çalışıyor. Şimdi veya mesela şiddet uygulayan bir baba var. Zalim baba, mazlum anne var. Öyle diyelim. Ve bu evde büyüyen bir kız çocuğu var. Emekleyen 1 yaşında kız çocuğu varsayalım. Baba psikolojik şiddet uyguluyor, fiziksel şiddet uyguluyor. Zalim bir baba, karşısında da mazlum bir anne. Bu kız çocuğu dişilikten korkutulmuştur. Bakar şimdi 2 cinsiyet var, annem, babam. Bu taraf hep eziliyor. Ben de annem gibi olursam benim de başıma sürekli bu gelecek. O zaman ne yapmalıyım? Kendimi koruma altına almalıyım. Nasıl koruyabilirim? Erkek tarafına geçmem Güçlü olan lazım. taraf. Güçlü olan taraf neresi? Burası. Buna Freud düşmanın safında yer almak der. Bu kız çocuğu dişi olmaktan korkutulmuştur. Cinsiyetinden korkutulmuştur ve o andan itibaren dişi olmayı, feminen olmayı reddeder. Hep maskülen gelişime öykünür. Erkek olduğunu düşünür, erkek olarak hareket eder ve ona kız çocuğu muamelesi yaparsan çok şiddetli tepki gösterir. Çünkü o tehdit tetiklenir. Hocam özür dilerim. Şimdi peki burada mesela babanın zorba, annenin sizin deyiminizle mazlum, benim deyimimle çok pasif ve çok itici bir kadın tipi o benim için. Yani nedense benim zihnim onu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Böyle bir rolde işte çocuk dedi ki ben güçlü olan tarafına geçmem lazım. Bu sadece bu etken midir? Bunun haricinde başka çevresel faktörler de yok mudur? Yani bir tek o sebep midir? Evet, yani güzel sorular soruyorsunuz. Ben konferanslarımda hep bunları anlatıyorum. İşte bak şöyle davranış, böyle davranış. Ya insanın aklına şu gelebilir. Yani nasıl olabilir? Yani eşcinsellik ve transseksüellik gibi bu kadar muazzam bir farklılık, yani heteroseksüel yapıdan bu kadar büyük bir farklılık, yani sadece bu davranıştan dolayı mı oluyor? Yani anne baba böyle davrandığı için mi oluyor? Veya anne işte biraz sonra örnek vereceğim oğluna, ay benim oğlum çok güzel bak aynı kız gibi oldu. Hatalı mesaj. Güzel Yani o da oğlum demek o zaman falan. kız daha güzelse ben de kız olayım diyebilir diye örnek veriyor. Ya bu kadar basit mi? Şimdi evet bu kadar basit, hayır bu kadar basit değil. Bu hatalı davranışı besleyen muhtemelen aile içi başka faktörler de oluyor. Bu bir. İkincisi tabii ki sonradan çevresel faktörler de devreye giriyor. Üçüncüsü bu verdiğimiz örnekleri olan yaşayan her çocuk mutlaka erişkin dönemde eşcinsel veya transseksüel olacak demiyoruz. Bu %100 böyle gerçekleşir demiyoruz. Yani işte benim babam işte şeydi, şiddet uygulardı falan filan ama biz eşcinsel olmadık diyen yüzlerce, binlerce insan olabilir. Milyonlarca belki de. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Bu riski artıran bir durumdur. Evet. Ama şu unutulmamalı. Şu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Freud'un bir tohum metaforu var. Evet. Benim de bir filiz metaforum var. Evet. Şimdi Freud der ki siz bir çınar ağacının oyuğuna gidip baltayla saldırsanız o büyük bir oyuk açamazsınız. Evet. Günlerce uğraşsanız açamazsınız. Ama o çınar ağacının tohumunu toprağa atarken tırnağınızla bir çizik atarsanız o tohuma, işte o tohum ağaç haline gelince büyük bir yarık olarak karşınıza çıkacak. O minik çizik. Evet, evet. Yani diyor ki siz çocuğunuzun, bebeğinizin ruhunda ufak bir çizik, ufak bir yara açıyorsunuz. Ama o çizik, o yara erişkin dönemde büyük bir defisit olarak karşımıza geliyor. Ve travma. Ve gerçekten bu böyle. Bu sadece eşcinsellik ve transseksüellik için değil. Biz işte ürolojide biliyorsunuz, yani cinsel işlev bozukluğuyla da uğraşıyoruz. İnanın erkeklerde de kadınlarda da bu işlev bozukluğunun %90'ından fazlasında buna benzer hatalı mesajlar var. Bu mesajlar illa sözel mesaj olmak zorunda değil. Telkin yoluyla çevreden gelen mesajlar da olabilir. Çocuk kendisine bir mesaj algılıyor. Anne baba alıp da karşısına çocuğuna bak böyle böyle ol falan demiyor. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu tohum metaforuna benzer, ben de filiz şey yapıyorum. Şimdi ağaçları görüyoruz, kocaman ağaçlar. O ağaçlara 10 kişi 20 kişi sarılsak o ağacı deviremeyiz. Hatta 50 kişi sarılsan deviremezsin.
Ama o ağaç filiz haldeyken, filiz değil mi neticede? Oradan geçerken farkında olmadan ayağımız, kolumuz değse çat diye kırılır. Doğru mu? Doğru tabii. O kırdığımız minnacık filiz, devirdiğimiz kocaman bir ağaç. Aynı bunun gibi bir ilişki var burada. Evet. Şimdi bu örnekleri vermeye devam edelim o halde. Şimdi mesela siz az önce söylediniz, çalışma hayatında erkek daha çok dışarıda olabiliyor, anne de olabiliyor. Bu bir problem midir? Tek başına bir problem değil ama bu problem zeminini oluşturabilir. Şöyle ki mesela o verdiğim örneklerden devam edersek zaten bunu anlarız. Şimdi bir diğer problem çocuğu cinsiyet karmaşasına sürükleyen. Diyelim ki karı koca anlaşamadı, boşandı. Erkek çocuğun annesi var, babası boşandı. Travmatik bir boşanma oldu. Kadın eski kocasına çok öfkeli olduğu için sürekli oğlunun yanında onu kötülüyor. Evet. Hatta bazı anneler çocuğuna iyilik olsun diye, yani diyor ki benim çocuğumun zaten babası yok, kaygı yaşıyor. Diyor ki oğlum sen merak etme, ben sana hem annelik hem babalık yaparım. Bunu ne için söylüyor? İyilik olsun diye söylüyor değil mi? Çocuğun kaygısını azaltmak için. Yani annenin çocuğuna ben sana hem annelik hem babalık yapacağım dediğinin arkasında neler yatıyor? İşte çocuk nasıl bir mesaj alacak bakalım. Diyor ki zaten erkekler ne işe yarar ki? Canları cehenneme. Boş versen babanı falan, yok say onu. Erkekler zaten bir işe yaramaz. Çocuğun aldığı mesaj şudur. Demek ki erkek olmak kötü bir şey. Bak annem babamı terk etti. Niye? Erkek olduğu için. O zaman ben de erkek olmayayım. Hem erkek olmak kötü bir şey, hem de annem beni de terk edebilir. Evet. Bakın annenin niyeti ne? Çocuğun aldığı mesaj ne? Bu mesajı, hatalı mesajı, bu çocuk ne oldu? Bu çocuk da cinsiyetinden korkutuldu bakın. Erkek olmaktan korkutuldu. Mesajı veren illa boşanmış kadın olmak zorunda değil. Değil. Evli. Tabii. Zaten günümüzde işte o riski arttıran sizin söylediğiniz. Çocuklar eğer baba dışarıda çalışıyorsa, anne daha çok çocukla birlikte oluyorsa babayı annenin betimlemeleri üzerinden tanıyor. Halbuki eskiden nasıl oluyordu? Yani tarım toplumunda daha çok anne baba ne yapıyorsa, tarlaya gidiyor idiyse çocuk da onlarla beraber giderdi. Gidiyorlardı. Yanlarında oyun oynasa da, oynamasa da onları görüyordu. İkisini kendisi algılıyor. Yani baba ne yapar, anne ne yapar? Baba nasıl bir kişilik, anne nasıl bir kişilik görüyor. Bugün ne oluyor? Çocuklar babayı daha çok annenin betimlemeleri üzerinden. Yani sabah işe giderken çocuk uyuyor, geldiği zaman da yatmış oluyor vesaire. Çok az bir iletişimi var. Bu annenin de babayı sürekli eleştirdiğini veya günlük hayatta yakındığını babadan düşünelim. Çok yumuşak ifadeler kullanıyorsunuz hocam. Yani ya sonuçta işte o çocuğun aldığı manipüle mesaj. ediyor anne sürekli aslında çocuğu. Şimdi onun için hep şunu söylüyoruz. Özellikle boşanmış çiftler için çocuğunuz, siz nasıl bir boşanma yaşanmış olursanız olun, eski eşinizle nasıl bir ayrılık gerçekleşmiş olursa olsun, asla çocuğunuza baba imajını bozacak bir şey söyleme. Aynı şey anne için de geçerli. Baba yani da anneyi kötülememeli. O çocuğun zihninde olumlu erkek ve olumlu baba imajını muhafaza etmelisiniz. Yani siz eski kocanızı kötülemiyorsunuz. Erkek olmayı kötülüyorsunuz. Evet. Çocuğun algılaması böyle olur. Özellikle ergen vakalarda cinsiyet hoşnutsuzluğu olgularını gerçekten dramatik olarak artırıyor günümüzde. Sen normalsin ve sen genlerinle beraber bunu getirdin. Niye böyle düşünüyorum ya? Ben acaba eşcinsel miyim? Ben transseksüel miyim? Gibi düşünceleri olabiliyordu. Onun normal olduğu nereden belli? Heteroseksüel bir hayatın... Erotik dokunmayla erotik olmayan dokunmayı öğretmiş olur. Eşcinsellerin bilmediği bir şeydir bu. Çocuklarımıza ne hakla böyle onların hayatlarına bu şekilde darbe indirebiliyoruz hocam? Yani eşcinseller biliyorsunuz 300'lü, 500'lü, 1000'li partnerleri olur. Çocuğun biyolojik cinsiyetiyle psikolojik cinsiyetinin eşleşmesi için anne baba olarak, rehber öğretmenler olarak, toplumda idareciler olarak bu konuda acaba hata yapıyor muyuz? Bizim bunlara odaklanmamız lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Profesör Doktor Zeki Bayraktar'ın konuk olduğu Ev Dersleri programı gelecek hafta devam edecektir. Hem bugünümüzü hem geleceğimizi ilgilendiren bu önemli programı yakınlarınızla paylaşmanızı rica ederiz. Daha fazlası için Ev Dersleri YouTube kanalımıza davetlisiniz.